İsrail'in sınırları içinde Mossad'ın ajanları halk arasında sıradan insanlar gibi yaşarlar. Onlar dışarıdan bakıldığında herhangi bir fark göstermeyen sıradan görünümlü insanlar. Mossad'ın çalışma prensibi sessiz ve etkili bir şekilde düşmanlarına karşı hareket etmek mi, yoksa gittikleri yerde yaptıkları faaliyetlerden sonra büyük bir patırtı mı kopartırlar? 2 Ocak'ta ajanslara düşen bir haberle İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına uluslararası casusluk faaliyeti yaptıkları öne sürülen 34 şüpheliye gözaltı işlemi uygulandığını öğrendik. Şüpheliler, Türkiye'deki yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma cürümlerini uygulamaya çalışmış. Bu, ülkemizdeki ilk operasyon değildi. Bu içerikte bu operasyonlardan bahsedeceğiz. İçeriye başlamadan önce sizlerden bir ricamız var. Sizlere en doğru ve kaliteli bilgiyi aktarmak için tüm GZT ekibi olarak çalışmayı sürdürüyoruz. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Ben Sinan Bakioğlu, hazırsanız başlayalım. Mossad'ın yaşadığı en büyük dönüşüm ve fiyaskoyu anlatarak başlayacağım. Takvimleri 1972 yılını alalım. Olimpiyatlar için Münih'te bulunan İsrail kafilesine yönelik bir saldırı yapıldı. Kara Eylül ismindeki bir örgüt İsrailli sporcuları rehin aldı. Onları kurtarmaya gelen polis birliğinden bir kişi de rehin alındı. Tüm çabalara rağmen sporcular ve polis memuru kurtarılamadı. Öldürüldüler. 6 gün savaşların üstünden yaklaşık 5 yıl geçmişti. Saldırganlar o günlerde büyük bir nüfuza sahip El Fetih yapılanmasına bağlı Kara Eylül grubuydu. 4 Eylül'ü 5 Eylül'e bağlayan gece İsrail kafilesinin kaldığı otele baskın yapılarak tüm grup rehin alındı. Saldırganların talebi Alman Kızıl Ordu fraksiyonuna ait olan 2 tutuklunun derhal salıverilmesiydi. Bu kadar hızlı bir talep iletimi İsrail makamlarını endişeye sürükledi. Durumu düzeltebilmek için komandolarını bölgeye intikal ettirmeyi istediler. Ancak bu talep dönemin Batı Alman hükümeti tarafından reddedildi. Saldırganlar daha sonra talep değiştirerek özel bir jetle ülkeden ayrılmayı istedi. Bunun için hazırlık yapıldı. Rehinelerle birlikte uçağa binecekleri sırada kendilerine operasyon yapıldı. Bunun üstüne bir Kara Eylül grubu mensubu rehinelere ateş açtı ve üzerlerine el bombası attı. Bu hamle sonucunda 5 İsrailli sporcu, 1 polis memuru, 6 antrenör ve 5 saldırgan öldü. Daha sonrasında Avrupa'da GIGIN ve GSG-9 olmak üzere antiterör operasyonları için özel birlikler kurulma yolu izlendi. Bu fiyaskodan sonra İsrail karar vericileri yurt dışı operasyonlarında strateji değişimine gittiler. O günlerde sadece tüm Filistin üzerinde topyekün bir baskı tercih edilirken, bu hadiseden sonra topyekün baskının yanı sıra Filistinli önemli kişilere yönelik nokta saldırıları da tercih ettiler. 2 Ocak 2024'te Lübnan'da Hamas'ın 2 numarasına yönelik suikast haberini bu şekilde okuyabiliriz. Salih el-Aruri, kendisi Hamas'ın 2 numarasıydı. Kendisini 7 Ekim'de Hamas'ın 1 numaralı isminin yanında namaz kıldığı anlarla hatırlıyoruz. 7 Ekim'de başlayan Aksa Tufanı operasyonu sonrasında İsrail devlet mekanizması Gazze şeridi üzerinde eskisi gibi tam bir baskı kurmaya çalışsa da bu şu an için mümkün değil. Geçmişteki yaklaşım tekrar ediyor diye düşünülebilir. Bu saldırı sonucunda Salih el-Aruri öldürüldü. Batı Şeria'da geniş kitleler bu saldırıyı protesto etmek için ve İsrail'in saldırılarını durdurması için sokaklara çıktı. Gelelim Türkiye ve bölgedeki diğer ülkeler boyutuna. 2021'de 15 kişi tutuklanmıştı. MİT bu şebekeyi 2020 yılından itibaren takip etti. Mossad Türkiye'deki Filistinli ve başarılı öğrencileri takibe aldı. Bu şebeke 3'er kişilik 5 ayrı hücreden oluşuyordu. Türkiye'de yüksek öğrenim yapan Filistinlilerin okullara nasıl girdiği ve hangi imkanlara sahip olduklarını araştırmaya çalıştılar. İleride savunma sanayisinde görev alabilecek yabancı öğrencilerin bilgileri de Mossad'a servis edildi. Bu, güvenlik ve espiyonaj anlamında önemli bir husus. Angaje edilen kişilerin Mossad'la 3. ülkeler üzerinden temasa geçtikleri biliniyor. Bu tarz faaliyetlerde 3. ülke buluşmaları, buralardaki oteller veya güvenli evler kullanılıyor. 15 şüpheli uluslararası casusluk suçundan dolayı tutuklanmıştı. Ayrıca ilgili şebeke, Türkiye'de faaliyet gösteren çeşitli dernek ve sivil toplum örgütlerini de izlemeye almış. Sosyal medya üzerinden iş ilanları vererek şüphelilerle temas kuruldu. İletişim şifreli mesajlaşma uygulamalarıyla yürütüldü. Ödemelerin ise kripto para birimleriyle yapıldığı tespit edildi. 4 Aralık 2023'te İsrail İç İstihbarat Servisi Shin Bet'in direktörü Ronen Bar, Hamas'ın Katar ve Türkiye'deki yönetim kadrosunu her ne olursa olsun etkisiz hale getireceğiz demişti. Bunun üstüne Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Aralık 2023'te Katar dönüşünde uçaktaki gazetecilere böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde bedeline çok ağır ama çok ağır öderler dedi. Amerikan Wall Street Journal gazetesi de İsrail'in yurt dışındaki Hamas liderlerini öldürmeyi planladığını yazmıştı. Ek olarak 2023'ün Ağustos ayında da Mossad'ın örtülü operasyonlarına büyük darbe vurulmuştu.
Derinleştirilen soruşturma kapsamında 57 kişilik bir şebeke çökertildi. Ajanlar Türkiye'de yerleşik 14 Filistinli aktiviste yönelik eylem peşindelerdi. Tabii Mossad farklı ülkelerde faaliyetler yürütürken kurum bünyesindeki personellerini direkt olarak kullanmak yerine ilgili ülkede kendileri için çalışacak bireyleri çeşitli motivasyonlarla angaje etmeyi tercih ediyor. Son çökertilen ağda ise sosyal medya üzerinden ulaşım ve iş ilanları aracılığıyla phishing yönteminin uygulandığını görüyoruz. Bu terim istihbarat terminolojisinde bu şekilde ifade ediliyor. Türkiye'ye giremeyen Mossad mensuplarının eleman olarak angaje ettiği kişileri yurt dışında lüks otellerde ağırlayarak görüşmeleri orada sağladıkları, bu kişilere takip, gözetleme, fotodokümanter, casing ve raporlama gibi eğitimler verdikleri de tespit edildi. Phishing terimini Türkçe'ye oltalama olarak da çevirebiliriz. Mossad şüphelileri angaje ettikten sonra ödemeleri kripto para, canlı kurye ve özel olarak temin edilmiş, kontrollerde tespit edilemeyen çantalarda yüklü miktarda para yöntemiyle yapıyor. İsrail İstihbarat Servisi tarafından taktik elemanlarına yaptırdığı görevlerin yanı sıra Mossad'ın Türkiye'deki eylemlerde kullanılmak üzere İran ve Irak sınırından Türkiye'ye kaçak insan ve mal geçirme planı da deşifre edildi. Türkiye'de İsrail'e muhalif ve Filistinli ailelerin adres tespitiyle fotoğraflamalarının yaptırıldığı da raporlandı. Ek olarak IP adreslerinin öğrenilmesi ve evlerindeki Wi-Fi ağlarının hacklenmesi için de girişimlerde bulunuldu. Ayrıca Mossad'ın elemanı olan zanlıların Filistinli aile ya da araçlarını fotoğrafladığında fotoğraf başı $100 ödeme yapılmış. 4 Ocak 2024'te ise gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Operasyonun ilerleme şekli ve yeni detayları zaman bizlere gösterecek. 2021 tarihinde MİT'in başarısıyla yürütülen Mossad soruşturmasının detaylarını da belgesellerden takip etmiştik. 3 öğrenci Mossad tarafından angaje edilmiş. Sonrasında MİT'e ulaşarak Mossad'ları manipüle etme amacıyla bir süre sonra kasıtlı olarak yanlış bilgiler aktarmaya devam etmişler. Bu öğrencilerden birinin Mossad'dan aldığı para yaklaşık $15.000. Diğerinin ailesinden rahatsızlanan bir kişi için Birleşik Krallık'ta özel bir doktor ve seyahat imkanı sağlanmış. Diğer öğrenciye ise İsviçre Konsolosluğundan hızlı bir vize temin işlemi yapılmış. Mossad paravan bir hayır kurumu üzerinden bu öğrencileri sevk ve idare ettiğini düşünmüş. Kuruluşun adı Al-Sevak. Ancak MİT'in takibi sonucunda site yöneticilerinin İsrail'de ikamet ettikleri de tespit edilmiş. Kurulan erken ihbar ağı sayesinde bu öğrencilerin angaje edildiği anlaşılmış. Hızlı alınan tedbirlerle bu kişiler İsrail istihbarat mekanizmalarını yanlış yönlendirmeleri üzerine tedbir alınmış. Yani öğrenciler dublaj elemanı haline getirilmiş. Bu iki taraflı çalışan haber elemanı anlamına da geliyor. Editör yorumuyla devam edelim. Her şeye muktedir, istediği her şeyi başarabilen, dilediği ülkede her operasyonu yürütebilecek bir istihbarat servisi pek mümkün değildir. İsrail İstihbarat ve Güvenlik Bürokrasisi 7 Ekim'de başlayan Aksa Tufanı operasyonundan sonra yaşanan fiyaskoları düzeltmek amacıyla farklı ülkelerdeki Hamaslara yönelmeye çalışıyor. Türkiye içinde başarılı bir hamleleri yok. MİT Başkanlığı İKK yani istihbarata karşı koyma personelleri görevini başarıyla yürütüyor. Bu girişimleri Mossad'ın ve İsrail'in iç siyaset ve dış politikadaki büyük sorunları göz ardı etme girişimi olarak okumak da mümkün olabilir. MİT Başkanlığı 2021'den itibaren Mossad'ın örtülü faaliyetlerine yönelik 4 majör operasyonu sevk ve idare etti. Ve bu operasyonlarda 160 şahısa yönelik adli işlem uygulandı. Burada MİT Başkanlığı'na ayrı bir parantez açmamız gerektiğini düşünüyorum. İKK'nın stratejik istihbarat alanında kullanılması, kontrespiyonaj soruşturmalarının opera edilmesinde MİT'in özerk davranabilme serbestliği, operasyonların sonlandırma yöntemlerinde çeşitlilik görülmesi ve teşkilatın teknik istihbarat kapasitesinin gelişmesi önemli etkenlerden. Bu operasyon yurt dışında da oldukça ses getirdi. Fikirlerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz daha fazla içerik için YZT'ye abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İsrail'in sınırları içinde Mossad'ın ajanları halk arasında sıradan insanlar gibi yaşarlar. Onlar dışarıdan bakıldığında herhangi bir fark göstermeyen sıradan görünümlü insanlar.